Teknik analiz kavramları serimizin ikinci bölümü mumlar ile birlikteyiz. Ben Single Line Trader. Bir önceki videoda mumları görmek için kullanacağımız veri sağlayıcısı olan TradingView'a kayıt olduk ve ayarlarını kişiselleştirdik. Bu videomuzda ise mumları oluşturan iki temel parçadan yani gövdelerden ve gölgelerden bahsedeceğiz. Aynı zamanda mumların nasıl oluştuğu, neye göre yükseldiği ve düştüğü, düşerken ve yükselirken nasıl göründüğü, mumları nasıl okuyacağımızı inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce belirtmeliyim ki izleyiciler arasında tecrübeli ve bilgili kişiler olmakla birlikte teknik analize ve mumlara ilk kez bakacak olan kişilerin de varlığını göz önünde bulundurarak anlatımı buna göre kurguluyorum. Mumlarla yeni tanışan kişilerden de soru sormaktan çekinmemesini, aklına takılabilecek en ufak detayı dahi yorumlarda sormasını rica ediyorum. Çünkü şu an adım adım inşa ettiğimiz bir sürecin içerisine girdik. Yola teknik analiz bir dilse alfabesi mumlardır diyerek başladık. Alfabeyi yanlış öğrenen bir kişinin ilerleyen dönemde okumayı da yanlış ilerleteceği gibi mumları da doğru öğrenmek ve okumak önem arz ediyor. Ekranda şu anda iki boyutlu bir grafik var. Dikey eksende fiyatı, yatay eksende de ise tarih aralığını görüyoruz. Bu ikisinin kesişim noktası da bize anlık olarak fiyatı veriyor. Burada saat 9.55 itibariyle ilk fiyat eşleşmesini 1 liradan yapmış bir hisse senedi olduğunu farz edelim biz. Bu esnada tabi arka planda alım ve satım talepleri eşleşiyor. Temel arz ve talep dengesinde olduğu gibi alış emirleri fazla olursa fiyat artacak. Satış emirleri fazla olduğunda ise fiyat düşecek. Şu şekilde bakalım, saat 10 olsun ve sürekli işlemlerimiz başlasın. Burada alım talebinin baskın geldiğini ve fiyatın 1 liradan 1 lira 1 kuruşa yükseldiğini görüyoruz. Burada aynı zamanda mumu oluşturan iki parçadan bahsetmiştik. Bunların gövde kısmını görüyoruz ekranda yeşil olarak. Devamında ise fiyat 1 lira 1 kuruş olduktan sonra satış talepleri alış taleplerine baskın geliyor ve fiyat 1 liraya geri düşüyor. Burada da mumu oluşturan ikinci parçanın, yani gölge denilen parçanın ne olduğunu görüyoruz. Buradaki beyaz kısım gölge kısmı. Fiyat gün içerisinde sürekli olarak aşağı ve yukarı yönlü hareket edip duruyor. Günlük olarak en yüksek 1 lira 5 kuruşu gördükten sonra kapanışı 1 lira 3 kuruştan yapıyor. Peki kapanış yapıyor dedim. Burada ben kapanış yaptığını nasıl anlıyorum veya nasıl anlaşılıyor? En basit haliyle yeni bir mum oluştuğunda bir önceki mum kapanmıştır şeklinde değerlendirebiliriz. Zaten borsamızda akşam üzeri saat 6'da kapanıyor ve 6.05'te bize son eşleşme fiyatını veriyor. Burada anlamamız gereken bir diğer nokta ise yükseliş yönlü mumların açılış fiyatı gövdenin dip kısmı, kapanış fiyatı ise gövdenin tepe kısmına tekabül ediyor. Burada gövdenin üzerinde gördüğümüz gölgeler ise bize fiyatın gün içerisinde ulaştığı en yüksek seviyeyi gösteriyor. 1.05. İkinci gün mumumuz da bir önceki günün kapanışı olan 1 lira 3 kuruş seviyesinden işlem görmeye başlıyor ve gün içerisinde yukarı yönlü, aşağı yönlü hareketlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Oluşan tüm alış ve satış işlemlerinin ardından 1 lira 1 seviyesinde kapanışını yapıyor. Düşüş yönlü mumlarda ise gövdenin üst kısmı açılış fiyatını verirken alt kısmı ise kapanış fiyatını veriyor. Gölgeleri okumakta bir farklılık yok. Üst kısımdaki gölgeler gün içerisinde ulaştığı yüksekleri, alt kısım ise gün içerisinde düştüğü dip noktalarını gösteriyor. Peki burada bir sorun var. Fiyat ikinci güne birinci günün kapanış seviyesinden başlamıştı. Peki burada kapanış seviyesinden değil de daha aşağılardan başladığını farz edersek bu durumda ne oluyor? Burada göreceğimiz üzere şu alanda bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğa da borsa jargonunda gap deniliyor. Gap'ler aslında İngilizce'de zaten boşluk demek. İşlem görmeye başladıktan sonra fiyat yine düşüyor, çıkıyor. Günlük hareketlerini rutin olarak yapıyor ve bir önceki günün kapanış fiyatı seviyesine geldiği zaman bu aradaki boşluk dolmuş oluyor. Buna da borsa jargonunda gap kapandı ya da boşluk doldu gibi terimlerle ifade edilebiliyor. Gap'lerle ilgili ilerleyen dönemlerde tekrar konuşacağız. Şu an nasıl oluştuğunu ve neye benzediğini anlamak bizim için yeterli. Burada dördüncü gün mumumuz oluşmaya başladı. Oluşan mumun gövde ve gölge boyuna birbirlerine ardına gelen dizilimlerine farklı isimler verildiğini duymuş olabilirsiniz. Örneğin ekrandaki bu kocaman yeşil muma kapanmış olsaydı şayet Marubozu mumu denilecekti. Eğer ulaştığı en yüksek seviyeden başladığı yere döndüğünde ekrandaki gibi bir mumla karşılaşırsak buna da Gravestone Doji deniliyor. Gravestone'un İngilizceden birebir çevirisi mezar taşı anlamına geliyor. Bakıldığında da mezar taşını andıran bir görüntüsü var. Şu an oluşan mumun da farklı bir ismi var. Fakat bu tür isimler vermek klasifikasyon yapmak adına, yani sınıflandırma yapmak adına faydalı olabilir.
Fakat benim nezdimde bu sadece kafa karışıklığı yaratıyor. Bu yüzden tek tek isimlendirmek ve bu isimleri öğrenmek, aklımda tutmaya çalışmak yerine muma baktığımda mantığını anlamak benim için gayet yeterli. Başlangıcının ardından bu kadar çok yükselen fiyat ulaştığı zirveden bu kadar da çok düşüyorsa bu satış emirlerinin alım emirleri karşısında ciddi bir baskınlık sağladığını anlamam ve temkinli olmam için gayet yeterli diye düşünüyorum. Bu noktada ise tüm bu satışın ardından tekrardan alımların gelmesi ve fiyatın başladığı yerde kapatması ise alım ve satım talepleri arasında en azından günlük bazda bir denge olduğunu gösteriyor. Fakat bu dengenin her an alım ya da satım yönlü, yani yükseliş ya da düşüş yönlü bir hareket başlatabileceğini de gösteriyor bana. Ben bu şekilde yorumluyorum. Bu benim için gayet yeterli. Burada 5. gün mumumuzu izliyoruz. Şu ana kadar 5 adet günlük mumdan oluşan bir grafikte temel mantığı anlatmaya çalıştım. 5 işlem günü de bir haftalık periyodu oluşturduğu için tek tek izlediğimiz bu 5 mumun bir araya gelerek oluşturduğu haftalık mumun neye benzediğine de bir bakalım. Fiyat 1 liradan açılmıştı ve hafta içerisinde en yüksek 1 lira 5 kuruş noktasını, en düşükse 97 kuruş noktasını gördükten sonra haftayı 1 lira 4 kuruştan kapatmıştı. Haftalık bazda baktığımızda da oluşan mum bu şekilde. Zaten esasında günlük mumların haftalık mumu oluşturduğu gibi saatlik mumlar da günlük mumu oluşturuyor. Yani 8 tane 1 saatlik mum bize bir günlük mumun görünümünü veriyor. Aynı şekilde 15 dakikalık 4 tane mum ise 1 saatlik mumun görünümünü veriyor. Peki bir şey sormak istiyorum. Oluşan bunca fiyat hareketinin ardından bize gerçek fiyatı veren hangisi? Mum gün içerisinde sürekli aşağı ve yukarı hareket ederken gerçek fiyatı saptamak biraz zor gibi görünse de kapanışta sabitlenen fiyat bizim için, en azından benim ve benim gibi düşünenler için gerçek fiyatı temsil ediyor. Bu yüzden ben alım ve satım işlemlerimi borsa kapanmadan önceki son 10 dakika içerisinde yaparak gerçek fiyatı yakalamaya çalışıyorum. Örneğin 10 liradan alım ya da satım yapmak istediğim hisse gün sonu eşleşme fiyatı belirlenene kadar biraz düşüp yükselebiliyor. Fakat işlem yapmak için gün sonunu bekleyerek tam olarak kapanış fiyatından almak her zaman mümkün olmasa da kapanış fiyatına en yakın olan fiyattan alım yapmış oluyorum. Aramızda gün sonunu bekleyerek daha yüksekten alıyoruz diye itiraz edebilecek kişiler olabilir. Benim yaptığım backtestler ve anlık testler, eğer gün kapanışını beklersem yukarıdan alma maliyetimin tuzak yeme ihtimalim karşısında dip toplamda daha az maliyetli olduğunu ortaya koydu. Gün içerisinde sürekli kırmızı ve yeşil yanıp sönen mumları izlemek birçoğumuzda dopamin artışına ve bundan keyif alarak daha erkenden işleme girmemize ve dolayısıyla da bir anda terste kalmamıza sebebiyet verebiliyor. Yaratılan bu kumarhane efekti çoğu zaman hata yapmamıza ve para kaybetmemize sebep oluyor böylelikle. O yüzden biz bu dopamini yanıp sönen ve sürekli bizi içeriye çekmek için tahrik eden ışıklardan, yani dışsal faktörlerden değil de kendi sistemimize sadık kalarak, süreçlerimizi doğru işleterek içsel faktörlerden elde etmeye odaklanırsak dip toplamda çok daha fazla kârda olacağımızı düşünüyorum. Sistemimizi çelik gibi bir disiplinle işleteceğimiz, içsel faktörlerden dopamin elde edeceğimiz bir hafta olsun. Herkese bol kazançlar.